ederim. Göz kayması için egzersiz. Göz kayması ile ilgili egzersizlerdir. Gerek sizdeyse bu ve bu tip şikayetleri olan çocuklara yardımcı olabilmek ya da hastalara yardım etmek adına genetik olarak ortaya çıkabilir. Bunun yanında gibi ayrıca da bozukluk, nörolojik hastalıklar ve hastalıkları nedeniyle de görülebilen bir hastalıktır. Diğer hastalıklarda da bu rahatsızlığın ilişkisi bulunmaktadır. İçe veya dışa ve yukarı aşağı şeklinde göz kaymaları olabilir. Şaşılık ciddi bir hastalıktır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Göz kaymalarının tedavisinde egzersizler de vardır. İnsan önce göz kayması için egzersizler işlev göremeyen ve kayan gözün aktive edilmesi için yapılır. Dünyada amel kullanılmaktadır. Ve konverjans yetmezliği adını verdiğimiz gözlerin birbirine yaklaşmasında güçlük olan kişilerde egzersizler faydalı olabilmek ki egzersizler şaşılıkta bu konuda yeterli kanıtlanmış bir bilgi ne yazık ki yoktur. Ancak pratik olarak bu konuda yeterli kanıtlanmış bir bilgi ne yazık ki yoktur. Ancak özellikle ara ara olan dışa göz kayması yani egzotropya durumunda faydalı olduğu düşünmekteyiz. Yani egzotropyalarda, dışa kaymalarda bu yapılan göz egzersizlerinin hastalarımıza daha çok faydası olabilmektedir. Ancak bu egzersizler ile kaymanın tamamen ve kesin olarak neden olabilir. Bu konuda erken muayene ile mutlaka çocuklarımızı size en yakın göz hekimine gösterip sonradan üzülmemeniz gerekir. Göz kaymalarında tedavi olarak kullanılan diğer yöntemler özellikle gözde bozukluk olması halinde gözlük kullanımı ile düzeltme, kaymayan göze bir bant takılarak diğer kayan gözün çalıştırılması veya ameliyatla tedavidir. Bu tedavi yöntemlerini çok iyi dikkat etmemiz ve hekimimizle birlikte mutlaka uygulamamız gerekmektedir.
Göz kayması için egzersizler. Bunlar nelerdir? Bu konuda dağarcığımızı yokladığımızda göz kayması egzersizlerinde amaç kaslarda oluşan denge bozukluğunu minimum düzeye indirmek ve güçsüz durumda olan kasın güçlendirilmesi, güçlü kasta zayıflık sağlamaktır. Demek ki ana amaç güçlü kası zayıflamak, zayıf kası da güçlendirmek buradaki ana hedefimizdir. Gözlerde farklı yöne odaklanma ve kayma olması nedeniyle görüntü birleşmez ve göz egzersizleri ile yöne göre görüntü birleştirmesi sağlanır. Göz kaymasında uyumsuzluk söz konusu olduğu için uyum yetersizliği ve fazla uyum ortaya çıkar. Bu durumu düzeltmek için ve dengeyi sağlamak için egzersiz kullanılır. Gözler bize 3 boyutlu görmeyi sağlar. Ancak göz kaymasında bu durum bozulur ve görüşte derinlik kaybolur. Şaşılık için göz egzersizleri ve dengenin tekrar daha iyi bir şekilde sağlanması mutlaka amaçlanmalıdır, düşünülmelidir. Göz kayması egzersizlerinde şaşılık için göz egzersizleri belli materyaller ve uygulamalar ile yapılır. Bu sayede zayıf olan, kayma yaşayan, sağlam diğer gözle uyumunun sağlanması gerçekleştirilir. Özellikle göz egzersizleri çocuklar ve yetişkinler için kullanılır. Evet, canlı yayınıma katıldığınız için ve beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yeni bir canlı yayında tekrar görüşmek ümidiyle hepinize hoşça kalın.